Karşınızda Amerika Devlet Başkanı Donald Trump. Geçtiğimiz günlerde Venezuela'yı işgal edip devlet başkanını yatağından aldırarak tüm dünyayı adeta şok etti. Daha önce Kanada'yı, Grönland'ı ve Panama kanalını işgal etmek istediğini açıklayan Trump, bu listeye Küba'yı ve Meksika'yı da ekledi. Bu videomuzda sizlere kaçık başkan Trump'ın hangi ülkeleri neden işgal etmek istediğini anlattık. İyi seyirler dileriz. İlk durağımız Meksika. Trump, Meksika'nın karteller tarafından yönetildiğini iddia ediyor. Bu kartellerin ürettiği maddelerin Amerika'ya sokulduğunu ve sağlık sektöründe milyarlarca dolarlık zarar oluştuğunu söylüyor. Ayrıca Meksika'nın, Amerika'nın ticaret açıklarından faydalanarak haksız yere kar elde ettiğini iddia ediyor. Tüm bu nedenleri Meksika'ya askeri müdahalede bulunmaları için yeterli bir sebep olarak görüyor. Aynı nedenler Küba için de geçerli. Amerika tam 65 yıl önce Domuzlar Körfezi çıkarmasıyla Küba'yı işgal etmek istemiş ancak bunda başarılı olamamıştı. O tarihten itibaren iki ülke birbirine küs durumda. Üstelik Amerika 1961 yılından beri Küba'ya ambargo uyguluyor. Venezuela'yı işgal etmesinin ardından konuşan Trump, "Küba şu anda iyi durumda değil. Ülke resmen batık bir devlet. İyi yönetilemiyor. Biz Küba halkına yardım etmek istiyoruz. Belki oraya da müdahale edebiliriz," açıklamasını yaptı. Gelelim Kanada'ya. Yaklaşık 10 milyon kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olan Kanada, Amerika ile uzun bir sınır hattına sahip. Haritaya bakıldığında yayılmacı ve işgalci bir ülke olan Amerika'nın bugüne kadar Kanada'yı nasıl rahat bıraktığını düşünebilirsiniz. Böyle düşünmekte haklısınız. Çünkü tarih boyunca Amerika, Kanada'yı ilhak etmek için birçok kez girişimde bulundu. Bunlardan ilki Amerikan Bağımsızlık Savaşı döneminde yaşandı. 1777 yılında Amerikan ordusu, o dönem Britanya Kuzey Amerikası olarak bilinen Kanada topraklarına girerek Quebec bölgesini işgal etti. Fakat İngilizlerin karşılık vermesiyle Amerikan ordusu kısa süre içinde geri püskürtüldü. İki taraf arasında 1812 yılında bir kez daha savaş patlak verdi. Amerikalılar savaşın başında Kanada halkının Britanya'ya karşı isyan edeceğini ve Amerika'ya katılmak isteyeceğini düşündü. Hatta Quebec'in bir kısmı Amerikan ordusu tarafından işgal edildi. Fakat Kanadalılar işgale destek vermediği gibi direnişe geçti ve onların yardımıyla Amerikan ordusu bir kez daha geri püskürtüldü. Bu direniş hem Amerikalıların Kanada hayalini suya düşürürken hem de Kanadalı kimliğinin oluşmasını sağladı. 1837'de Amerika'nın desteklediği bir grup isyancı Aşağı Kanada Cumhuriyeti'ni kurarak Kanada'dan bağımsızlığını ilan etti. İsyancıların amacı önce bağımsızlık kazanmak, ardından Amerika'ya katılmaktı. Fakat 2 yıl süren savaş sonucunda isyan bastırıldı ve Aşağı Kanada Cumhuriyeti yıkıldı. Tarihler 1849 yılını gösterdiğinde bir grup Kanadalı politikacı Montreal İlhak Manifestosu'nu yayınladı. Politikacılar bu manifestoyla Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasını öngörüyordu. Amerika'nın da destek verdiği bu girişim 1861 yılında Amerikan İç Savaşı'nın başlamasıyla bir kez daha sonuçsuz kaldı. İç Savaş'ın sona ermesinin ardından Amerikalılar, Alaska'nın Rusya'dan satın alınması konusunda görüşmelere başladı. Ruslar 18. yüzyılın başlarında Alaska'yı ele geçirerek Rus Amerikası'nı kurmuştu. Fakat deniz ötesi bir mülkü elinde tutmanın maliyeti ve lojistik zorluğu, 1867 yılında Alaska'nın 7,2 milyon dolara Amerika'ya satılmasına yol açtı. Amerikan Dışişleri Bakanı William Seward, İngiltere Kraliçesi Victoria'ya mektup yazarak Britanya Kolombiyası'nın tıpkı Alaska gibi kendilerine satılmasını istedi. Bu sayede Alaska ile Amerikan anakarası arasındaki bağlantı sağlanabilecekti. Bu girişim Kanadalıları endişeye sevk ederken, kimi Kanadalı buna destek verdi, kimisi ise reddetti. Nitekim 1 Temmuz 1867 günü Kuzey Amerika Yasası'nın imzalanması ile birlikte Kanada, Newfoundland hariç İngiltere Krallığından bağımsız bir yönetime kavuştu. Bu yasanın kabul edilmesiyle Amerika'nın Kanada'yı ilhak etme şansı tamamen ortadan kalktı. 1940 yılına gelindiğinde Amerika bu kez Newfoundland bölgesini ilhak etmek için girişimlere başladı. Kanada bu girişime hemen itirazda bulundu.
İki ülke bir referandum düzenlenmesini ve kararın bölge sakinlerine sorulmasını kararlaştırdı. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi nedeniyle bu referandum ertelendi. Savaştan bir süper güç olarak ayrılan Amerika, 1949 yılında Newfoundland konusunu tekrar açtı. Aynı yıl düzenlenen iki referandumun ardından bölge sakinleri tercihini Kanada ile birleşmekten yana kullandı. Böylece Newfoundland 1949 yılında Kanada ile birleşirken Amerikalılar bir kez daha hüsrana uğradı. Gelelim günümüze. Yeniden Amerikan başkanı seçilen Trump, Kanada hükümetinin sınır bölgesinde yasa dışı göç ve yasaklı madde ticaretinin önlenmesi konusunda gereken özeni göstermediğini iddia ediyor. Ayrıca Kanada ile aralarında var olan ticaret anlaşmasının kendilerinin zararına, Kanada'nın ise yararına olduğunu açıkladı. Bu yüzden göreve geldiğinde Kanada'dan Amerika'ya gelen tüm mallara %25 oranında gümrük vergisi koyma niyeti olduğunu dile getirdi. Fakat Kanada Başbakanı, Amerika'nın kullandığı petrolün 1/4'inin Kanada'dan ihraç edildiğini, dolayısıyla bu işten en çok Amerika'nın zararlı çıkacağını açıkladı. Trump ise Kanada Başbakanı hakkında Büyük Kanada Valisi olarak bahsederek şakayla karışık da olsa Kanada'nın Amerika'ya katılmasını teklif etti. Donald Trump bugüne kadar Kanada'yı ilhak etme ve onu 51. eyalet yapma niyetini sürekli olarak tekrarlasa da siyaset uzmanları bunun asla gerçekleşmeyecek bir rüya olduğunu savunuyor. Gelelim Trump'ın hedefindeki ikinci ülke olan Grönland'a. Trump, Aralık 2024'te Amerika'nın ulusal güvenliği için Danimarka'ya Grönland'ı satın almayı teklif edeceğini açıkladı. 2019 yılında ilk Amerikan başkanlığı döneminde Danimarka'ya aynı teklifi yapan Trump, Danimarka hükümeti tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine Ağustos 2019'daki Danimarka ziyaretini iptal eden Trump, tepkisini bu şekilde belli etmişti. Adanın tarihine kısaca bakacak olursak, Kuzey Amerika kıtasına bağlı olan Grönland, 1814 yılında Danimarka'nın himayesine girdi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Danimarka'nın Naziler tarafından işgal edilmesi üzerine ada Amerika tarafından güvenlik gerekçesiyle işgal edildi. Bu işgal sırasında Amerikan ordusu adada 4 askeri üs inşa etti. Savaşın sona ermesinin ardından ada Danimarka'ya iade edilse de Amerika'nın adadaki bir askeri üssü halen aktif durumda. 7 Ocak 2025'te Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Grönland'ın başkenti Nuuk'a giderek halka dolar ve Trump baskılı şapka dağıttı. Ertesi gün düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Trump, Grönland'ı ve Panama kanalını ele geçirmek için askeri veya ekonomik güç kullanabileceğini açıkladı. Evet, bu cümleden anlayacağınız gibi Trump'ın Kanada ve Grönland'ın ardından işgal etmek istediği üçüncü yer Panama Kanalı. Panama Kanalı, Atlantik Okyanusu'nu Pasifik Okyanusu'na bağlayan 82 kilometre uzunluğunda insan yapımı bir su yoludur. Panama'nın en dar noktasından geçer ve dünya deniz ticareti için oldukça önemlidir. 1881 yılında Fransızlar tarafından başlatılan inşaatta yaklaşık 40.000 kişi çalıştı. Fakat işçilerin çoğunluğunu Afrika'dan getirilen köleler oluşturuyordu ve onlar bölgenin yağışlı ve nemli iklimine alışık değillerdi. Yaklaşık 22.000 işçinin hastalanarak hayatını kaybetmesi projenin 1889 yılında durmasına yol açtı. Fransız yatırımcıların projeden çekilmesiyle devreye Amerika Birleşik Devletleri girdi. 1905 yılında Amerika tarafından devralınan proje 1914 yılında tamamlanarak kullanıma açıldı. Yapılan anlaşma gereği kanalın işletme hakkı sonsuza dek Amerika'nın kontrolünde kalacaktı. Fakat 2. Dünya Savaşı'nın ardından Panama halkı kanalın kendilerine ait olduğunu iddia ederek gösteriler düzenlemeye başladı. Gerilen ortam çatışmaya dönerek 5 Amerikan vatandaşının ve 22 Panama vatandaşının ölmesine neden oldu. Ardından taraflar yeni bir anlaşma yaptı. Yapılan bu anlaşmayla kanalın işletme hakkı 1999 yılında Panama'ya geçti. Gelelim günümüze. Amerikan Başkanı Trump'ın 26 yıl sonra kanalı geri istemesinin ardındaki amaç tabii ki ekonomik nedenler. Yılda yaklaşık 15.000 geminin geçtiği kanalın Panama'ya kazandırdığı net gelir, 2024 yılı için 5 milyar dolar olarak hesaplandı.
Ayrıca bu kanalı en çok kullanan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti bulunuyor. Trump'ın Çin'le yaşadığı ticaret savaşını göz önünde bulundurursak, Panama kanalının önemi daha net anlaşılıyor. Trump'ın iddiaları üzerine Panama Devlet Başkanı, Panama kanalının her santimetre karesi Panama halkınındır ve öyle de kalmaya devam edecektir yanıtını verdi. Trump'ın ele geçirmek istediği 3 ülkenin akıbetini önümüzdeki günlerde hep birlikte izleyip göreceğiz. Siz de fikirlerinizi yorumlar bölümüne yazmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.